Venezuela'dan, Caracas'tan herkese merhaba. Burada siyasi gerilimi takip etmek için birkaç gündür buradayım. Çeşitli eylemleri, yapılan çeşitli açıklamaları yerinde takip etmeye çalışıyorum. Ve sizlere özellikle YouTube kanalından da anlatmaya çalışıyorum bütün gelişmeleri. Arkamda Amerikan Büyükelçiliği'nin çok geniş bir alanını görüyorsunuz. Arkada dalgalanan bayrağı bilmem görme imkanınız var mı? Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi olarak diplomatlarının büyük bir kısmı Maduro'nun çekin gidin demesinden sonra Venezuela'dan, Caracas'tan ayrıldı. Ancak hala diplomatik misyonun bir kısmı burada duruyor. Zira Amerika Birleşik Devletleri dedi ki biz Maduro hükümetini artık tanımıyoruz. Bizim tanıdığımız yeni kendini Cumhurbaşkanı ilan eden Juan Guaido. Şimdi Juan Guaido da dedi ki ya biz de dedi ben dedi artık buranın yeni cumhurbaşkanıyım ve Amerika Birleşik Devletleri de beni tanıyor. Hatta Houston'daki Venezuela konsolosluğuyla konuştum. Kimse yerinden ayrılmasın dedim. Onlar da tamam dedi. Pompeo ve Donald Trump Guaido'ya açık olarak desteklerini açıkladılar. Bizim tanıdığımız Cumhurbaşkanı odur dediler ve Amerikan misyonunda buradan çekilmesine karşı olduklarını, çekilmeyeceklerini söylediler. Şimdi ilginç bir durum yaşanıyor. Çünkü bugün cumartesi gündüz saatlerinde bunu size kaydediyorum, bu yayını yapıyorum. Akşam saatlerinde süre dolacak ve süre dolduktan sonra ne olacağını da kimse bilmiyor. Muhtemelen arkamda gördüğünüz Amerikan Büyükelçiliği'nin etrafı çevrilecek, elektriği kesilecek, suyu kesilecek. Hatta Amerikan diplomatlar eğer elçilik dışına çıkarlarsa tutuklanacaklar ya da resmi olarak gözaltına alınıp buradan sınır dışı edilebilirler. Onların da içeride yiyecek mühimmatı yaptığı ve bekledikleri söyleniyor. Yaklaşık 50 tane deniz marini de yakın bir yerde, Venezuela'ya yakın bir yerde elçiliği korumak için konumlandırılmış, acil durumlar için üstlenmiş durumda olduğunu duyurdu Amerika Birleşik Devletleri. Şu anda Venezuela'daki en büyük siyasi krizlerden İkincisi bu diplomatların, Amerikalı diplomatların ne olacağı diyebiliriz. Peki birincisi ne? Birincisi ise bundan daha önceki yıllarda başlayan ve son günlerde, son birkaç günde artık iyicene alevlenen Cumhurbaşkanlığı krizi. Öyle bir ülke düşünün ki iki ayrı meclisi var. Bir ulusal meclis, bir kurucu meclis tadında ve ortaya çıktı ki iki tane de ayrı cumhurbaşkanı var. Üstelik cumhurbaşkanlarının bir kısmı ülke destekliyor, Batı ülkeleri destekliyor, bir kısmında Rusya, Çin, Türkiye gibi farklı ülkeler destekliyorlar. Şimdi Maduro'nun ne yapacağı, Guaido'nun burada nasıl davranacağı çok konuşuluyor. Ben özellikle buradaki siyasi temsilcilerle ya da insanlarla konuştuğumda herkesin en büyük şaşırdığı, şaşkınlık geçirdiği olay şu anda kendisini Cumhurbaşkanı ilan eden Guaido'nun elini kolunu sallayarak sokaklarda dolaşıyor olması. Zira yani normal bir ülke içinde pek normal bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani demokratik bir ülkede bile bir adam ben kendimi Cumhurbaşkanı ilan ediyorum, bir de yemin ediyorum ortaya işte bundan sonra Cumhurbaşkanıyım dese ya herhalde alırlar bir akıl hastanesine götürürler ya da güler geçerler. Ama böylesine ülkelerde yani Venezuela gibi ülkelerde bu durum son derece ilginç karşılanıyor. Zira normal şartlarda bırakın Cumhurbaşkanı demeyi ben Maduro'ya karşı deseniz bile ortada başınıza bir şeylerin gelmesi muhtemel olarak gözüküyor. Ya da bugüne kadar böyle alışılmış. Bundan önceki çeşitli liderlerde kendini cezaevinde bulmuş durumdalar. Nitekim şu andaki kendini Cumhurbaşkanı ilan eden Guaido'nun mesela partisinin başkanı cezaevinde 2-3 yıldır eylemler nedeniyle, Maduro karşıtı eylemleri nedeniyle cezaevinde gün sayıyor. Şimdi bugün ne olacak, yarın ne olacak? Aslında çok kritik günlerdeyiz. Bir enformasyon savaşı yaşanıyor karşılıklı. Bir yanda Maduro, bir yanda diğer tarafta Guaido karşılıklı açıklamalarda bulunuyorlar. Hem meydanlarda hem farklı yerlerde. Dezenformasyon gırla geziyor burada. Mesela Guaido'nun bu kendini Cumhurbaşkanı ilan eden ismin kendisini Cumhurbaşkanı ilan etmeden önce Maduro'nun adamı, Maduro'nun kurduğu meclisin, kurucular meclisinin başkanıyla gizlice görüştüğü görüntülerini servis ettiler dün. Burada ortalık karıştı. Ya görüştü mü, görüşmedi mi? Görüştüyse nasıl görüşüyor kardeşim? Bu nasıl iş, bu nasıl bağımsızlık? Gibi çeşitli şeyler var. Tabii Guaido da bir ortaya çıkıyor, bir kayboluyor. Çünkü nerede olduğu tam olarak bilinmiyor. Ama pek çok kişi de onun muhtemelen bir yerde saklandığını, hatta elçiliklerde olduğunu söylüyorlar. Oysa kendisini ben diyor güvenli bir yerdeyim ve güvenli bir noktada zaman zaman açıklamalarda bulunuyorum diyor. Şimdi herkesin gözü döndü Venezuela ordusunda. Çünkü ordunun durumu, tutumu
bir anlamda Maduro'nun da Guaido'nun da geleceğini belirleyebilecek. Ordu şu anda Chavezist yani Maduro'nun partisinin oluşturduğu, daha doğrusu Chavez'in oluşturduğu, son 20 yıldır biçimlendirdiği, Küba ordusundan uzmanların olduğu, destek aldığı ve daha çok da şu anda Maduro'nun yanında durduğunu söyleyen komutanlardan oluşuyor. Nitekim dün izlediğim basın toplantısında Maduro sık sık komutanlara atıf yapıyordu. Onlar da alkışla desteklerini apaçık gösteriyorlardı burada Caracas'ta yapılan toplantılarda. Şimdi Maduro komutanlara inanıyor. Ancak komutanlar Maduro'ya inanıyor mu? Asıl soru belki de bu olmalı burada Venezuela'da. Zira dün Guaido'da yaptığı basın açıklamasında dedi ki yarın bir gün dedi bu askerler dedi maaşlarını alamayınca göreceğiz bakalım kimden tarafmış diye ekonomik krize atıfta bulundu ve Maduro'nun da önümüzdeki günlerde ordudan desteği alıp almayacağı yönde soru işaretli olduğunu söyledi. Tabi buraya gelince şunu da görüyorsunuz. Şimdi burada çok büyük bir Küba etkisi var. Küba ne? Küba devriminin etkisi var daha doğrusu. Küba hem istihbaratıyla hem de askeriyle, siyasetiyle Venezuela'ya özellikle Chavez döneminde ya da Bolivarcı devrim diyorlar. O dönemde dengesini vurmuş. Ona göre ordu biçimlenmiş. Ona göre çeşitli isimler burada orduda daha üst düzeyde görevlere gelmişler. Yani buradaki ordu bir günde öyle arkasını dönüp hemen sırtını dönüp Maduro'yu hadi git bilmem ne yap diyecek gibi gözükmüyor. Tabii arkamda Caracas'ı görüyorsunuz. Yani Caracas'ın böyle iyi semtleri de var. Kimi semtleri daha fakir semtleri, daha gecekondu semtleri. Konuşulan en büyük konulardan bir tanesi de sokaktakiler kim? Şimdi düne kadar 2017'de mesela bu sokak eylemlerini yapanlar genelde orta ve üst orta gelirlermiş. Yani beyaz Venezuelalılar. Şimdi ise sokaklara çıkanların özellikle buradaki gecekondu kesiminden geldikleri söyleniyor ve o kesimin isimleri olduğu yönünde çeşitli söylentiler var. Söylenti diyorum çünkü meydanlar boş, öyle büyük kitlesel eylemler şimdilik yok. Hiç olur mu ondan da emin değilim. Ama olan eylemlerde daha çok buradaki gecekondu bölgelerinde ve gecekondu alanlarında daha çok kendisini gösteriyor. Burada geldiğinizde şunu görüyorsunuz. Çeşitli yayın organları yayınlarını yapmaya devam ediyorlar. Özel televizyonlar var. Tabii ki devlet televizyonları da var. Maduro yandaşı çeşitli televizyon ve basın yayın organları var. Bir yandan da Guaido da şu anda çıkıyor. Bir haber yaptığı zaman çeşitli kanallardan yayınlanıyor. Ve bu yayınlarda takip ediliyor, izleniyor, gözüküyor. Sokaktaysa pek çok kişide bir beklenti var. Yani bir bekliyorlar. Neyi bekliyorlar? Godot'u bekler gibi bekliyorlar burada da. Acaba ne olacak? Bu iş nereye evrilecek? Yeni bir şey kurulur mu, kurulmaz mı burada? Düzen kurulur mu, kurulmaz mı? Herkes gözünü kulağını bir anlamda çevirmiş bakıyorlar, merakla bakıyorlar. Şu anda büyük bir hareket olduğunu söylemek kolay değil. Tabii Guaido ile ilgili çeşitli açıklamalar da yapılıyor. Mesela ilginç olan Amerikalı bir yetkili diyor ki bugüne kadar diyor Venezuela'da her şey vardı ama bizim desteklediğimiz muhalefetin bir yüzü yoktu. O yüzünü de şimdi işte bulduk. Resmin son karesi de tamamlandı deniliyor. Tabii Guaido da böyle genç 35 yaşında bir siyasetçi, eski bir öğrenci lideri. Nitekim o da böyle eşiyle, çocuğuyla fotoğraflarını koymuşlar. O da şimdi mesela Instagram'da burada bayağı anlatıyorlar işte bizim özlediğimiz presidential falan böyle işte İspanyolcasıyla işte bizim aradığımız Cumhurbaşkanı gibi. Şimdi böyle bir döndürülüyor burada yavaş yavaş o konu ısıtılıyor. Buradaki gelişmeler an be an değişiyor aslında. Dediğim gibi bir enformasyon savaşı da devam ediyor. O yüzden mesela Maduro çok uzun böyle basın toplantıları yapıyor. Aynı zamanda bir radyo programı da var Maduro'nun ve pek çok daha önce mesela Chavez'in bir televizyon programı vardı. Maduro bir radyo programı devam ediyormuş. Tabii rakibi Guaido şu anda bir anda ortaya çıkmış bir isim. O yüzden çok fazla imkan yok ama onda yabancı şeyler baktığınız zaman New York Times, Washington Post buradan okuyorum ben. O Guaido ile yatıyorlar, Guaido ile kalkıyorlar. Peki ancak onların şu andaki çizdikleri tablo burada Venezuela sokaklarından baktığınız zaman Caracas'a bir tepeden baktığınız zaman daha çok bir temenni olarak gözüküyor. Gerçek olur mu? Emin değilim. Ama olması için şu anda en azından bir hareket yok. Birazdan iki gösteri olacak Caracas'ta. Bir Guaido yine ortaya çıkacak ve bir basın açıklamasında bulunacak. Bir yandan da Maduro da
Maduro taraftarları da saraya doğru yürüyecekler ve desteklerini belirtecekler. Ama çok büyük kitlesel gösterilerden bahsetmiyoruz. Mesela dünkü toplantıda Guaido'nun 500 kişi toplanmıştı. Yine dün baktım Maduro taraftarları da yine 500.000 kişilik bir toplantı vardı. Çok büyük kitlelerden bahsetmiyoruz. Sizlere buradan özel yayınlara devam edeceğim. Caracas'tan, Venezuela'dan youtube.com Cüneyt Özdemir kanalı için özel yayınlar yapıyoruz. 5'ine için özel röportajlar da olacak CNN Türk'te. Yayınları takip edin. Ben de burada sizlere sıcak haberleri geçmeye devam edeyim. Şimdilik iyi günler.